Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle etli kuru fasulye yapıyor olacağız. Kıvamıyla, baharat dengesiyle, her şeyiyle harika olacak. Hadi tarifimize başlayalım. 1,5 su bardağı kuru fasulyeyi bir gece önceden suda beklettim. Suyunu süzdürdüm, tekrar yıkadım ve şimdi bir tencereye üzerine bir parmak geçecek kadar soğuk su ekliyoruz. Fasulyeye eklediğimiz su kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısacağız ve 20 dakika kadar haşlamaya bırakacağız. Fasulyemiz bir yandan haşlanırken biz diğer yandan sosunu hazırlayacağız. 200 gram dana etimi ben küçük küçük doğradım. Eğer isterseniz daha büyük doğrayabilirsiniz ama ben fasulyenin içinde çok büyük kalmasını sevmiyorum. Bu yüzden fasulyeden bir tık büyük olacak şekilde doğradım. Etlerimizi kavurabilmek için bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Şimdi etlerimiz suyunu bırakacak ve çekecekler. Bu aşamada daha fazla yağ eklemiyoruz. Daha sonrasında ekliyor olacağız. Etimize suyunu çektirdik ve hatta biraz da kızarttık. Bir büyük adet yemeklik doğradığımız soğanımızı ekleyebiliriz. Bununla birlikte küçük çay bardağında olmak üzere yarım çay bardağı da zeytinyağı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. 4-5 dakika soğanlarımızı da etlerimizle birlikte güzelce kavurduktan sonra 3 adet sivri biber, 1 adet acı biber, 2 diş sarımsağımızı da ekleyebiliriz. Acı biber bence kuru fasulyenin olmazsa olmazıdır ama yiyemiyorsanız ya da eklemek istemiyorsanız eklemek zorunda değilsiniz. Biberlerimizi de 2-3 dakika kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçamızı ekliyoruz ve kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyoruz. Her şey güzelce kavrulduktan sonra artık yemeğimizin suyunun kıvamını bağlayıcı olan tereyağını ekleyebiliriz. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyoruz. Tereyağımızın uzun süre kavrulup yanmasını istemediğimiz için bu aşamada ekledik. Biz tereyağımızın lezzetini ve kıvam bağlayıcı özelliğini almak istiyoruz. Tereyağımız da eridi. Artık 1 adet küp küp doğranmış domatesimizi ekleyebiliriz. Benim önceden dondurucuya attığım, hazırladığım küp küp doğranmış domateslerim vardı. Ben oradan kullandım. Eğer hazırladığınız kışlık kavanoz domatesler varsa onları da kullanabilirsiniz. Bu arada kuru fasulyemizin üzeri gördüğünüz gibi artık köpük bağladı. Bu köpükleri kepçe yardımıyla topluyor olacağız. Köpükler yeniden oluştukça yeniden toplayacağız. Eğer gazı olmayan bir kuru fasulye istiyorsanız bunu kesinlikle yapmalısınız. Artık kuru fasulyemiz için hazırladığımız sosumuzun suyunu verebiliriz. 200 milimlik su bardağında 3 su bardağı sıcak su ekliyoruz. Kuru fasulyelerimiz 20 dakika haşlandı. Suyunu süzdürdükten sonra tekrar yıkadık ve tekrar suyunu süzdürdük. Şimdi sosumuzun içine fasulyemizi ekleyebiliriz. Ve son dokunuş olarak artık lezzetini verecek olan baharatlarımızı ekleyebiliriz. 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da pul biber ekleyeceğiz. Baharat ve tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tuzun ve baharatların da iyice karışması için biraz karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kısıyoruz ve 45 dakika kadar kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyoruz. Yemeğimizi 45 dakikanın sonunda artık kontrol edebiliriz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Rengi ve kıvamı harika oldu. 20 dakika dinlendirip servis edebiliriz. Ve artık etli kuru fasulyemiz servis etmek için hazır. Kıvamıyla, baharat dengesiyle, her şeyiyle harika oldu. Esnaf lokantalarında yediğiniz kuru fasulyeleri kesinlikle aratmayacak bir tarif. Çok beğeneceğiniz bu tarifi kesinlikle denemenizi öneririm. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Açıklama bölümünden malzeme listesini de eksiksiz olarak kontrol edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.